O zamanlar dünyanın en zengin üçüncü adamı olan Alfred uçakla seyahat ederken uçağın içinde bir anda ortadan kayboldu. Peki böyle bir şey nasıl olabilirdi? Alfred ve çalışanları o gün havaalanında özel bir uçağa bindiler. Her zamanki gibi rutin bir gezi için Alfred'in memleketi olan Belçika'ya gidiyorlardı. Hava ise mükemmeldi ve uçuş planlandığı gibi sorunsuz gidiyordu. Uçak rotasında ilerlemeye devam ederken Manş Denizi'nin bir noktasında Alfred ayağa kalkıp kabinin arkasında bulunan lavaboya gitti ve o zamana kadar olağan dışı hiçbir şey yaşanmamıştı. Sonrasında Alfred yerine geri dönmeyince çalışanlardan biri arka bölmeye onu kontrol etmeye gitti. Ancak uçakta Alfred'e dair hiçbir şey yoktu ve uçağın dış kapısının açık olduğunu gördü. Çalışan arka tarafın bomboş olduğunu görünce hemen pilota bu durumu bildirdi. Pilot ise o an garip bir karar vererek yakın olan bir havaalanına iniş yapmak yerine şehrin hemen dışındaki ıssız bir kumsala inmeye karar verdi. Bu kumsal Fransız ordusunun kontrolü altındaydı. Bu nedenle pilot beklenmeyen bir iniş yaptığı için kısa bir süre sonra askerler geldi ve uçaktaki herkesi gözaltına aldılar. Aslında uçaktakilerin gözaltına alınması pek umurlarında değildi. Çünkü o sırada herkes Alfred'e ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Peki Alfred'e gerçekten ne olmuş olabilirdi? Bu konu hakkında biraz tartışalım. Uçağın bu bölümünde 3 kapı vardı. Ön taraftaki kapı arka bölüme giriş çıkış için kullanılıyordu. Sol taraftaki kapı lavabonun kapısıydı. Sağ taraftaki kapı ise uçağa giriş ve çıkışlar için kullanılıyordu. Alfred'in çalışanları onun yanlışlıkla çıkış kapısını açtığını ve uçaktan düştüğünü düşünüyorlardı. Ancak Alfred gibi uçakta çok seyahat eden bir iş adamının veya herhangi birinin üzerinde çıkış kapısı yazmasına rağmen yanlışlıkla kapıyı açıp uçaktan düşmesi pek mümkün olmayabilir. Aslında bu olayın soruşturulması konusunda yetkililer tarafından çok az çaba gösterilmişti. Pilotla uçakta bulunan makinistin ifadelerine göre uçağın çıkış kapısı çok kolay açılıyordu ve onlara göre Alfred kazara çıkış kapısını açarak uçaktan düşmüştü. Yetkililer ise bu ifadeleri baz alarak olayın kaza sonucu gerçekleştiğine karar verdiler. Peki sizce gerçekten de bu bir kaza olabilir miydi? Aslında pek olası görünmüyor. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere 1928 yılında olsa bile bir uçağın kapısı ekstra bir güvenlik olmadan kolaylıkla açılmaz. Olaydan sonraki haftalarda kapının sağlamlığını kontrol etmek için çok sayıda test yapıldı. Hatta İngiliz Hava Bakanlığı'nın kontrolü altında gelen yetkililer uçağın kapısını 1000 fit yükseklikte açmayı denediler. Kapıyı açmanız için belirli bir kuvvet uygulamanız gerekirdi ve bu kapıyı tek kişi açmanız neredeyse imkansızdı. Bunca testten sonra çıkan sonuç çok açık ve netti. Hiç kimse yanlışlıkla bu kapıyı açarak uçaktan düşmüş olamazdı. Peki Alfred kendi isteğiyle bu kapıyı açıp uçaktan atlamış olabilir miydi? Aslında verilen ifadelere göre kendisi depresyonlu değildi ve olay gününe kadar geleceğe dair ciddi planları vardı. Alfred'in uçaktan atlamış olabileceğini kabul etsek bile uçağın kapısını tek başına açmış olamazdı. Böylelikle sadece bir tek sonuç kalıyor. Alfred birileri tarafından planlanan bir kompleye kurban gitmiş olabilirdi. Peki öyleyse bunu kim yapmış olabilirdi? Ya da en önemlisi uçuş sırasında sadece Alfred uçağın arka bölmesindeyken kapıyı açmayı nasıl başarmışlardı? Aslında verdikleri yanlış ifadeler göz önüne alındığında iki bariz şüpheli vardı. Pilot Donald ile makinist Robert. Titanic felaketinden sağ kurtulan ve aynı zamanda bir yazar olan William Norris, iki şüphelinin de Alfred'i öldürmek için tutulduğuna inanıyor. Birkaç yıl sonra mide kanserinden ölen pilot, bu olayı gerçekleştikten sonra zengin ve savurganca bir hayat yaşadı. Bu da muhtemelen birisinin bu işi başardığı için ona yüklü miktarda para ödemiş olabileceğini gösteriyor. Teoriye göre pilot ve makinist çıkış kapısını civataları ve menteşeleri dayanıksız olan başka bir kapıyla değiştirmişlerdi. Böylece uçak havadayken basınçtan dolayı kapı kendiliğinden veya bir kişinin ufak bir dokunuşuyla açılmış olacaktı. Peki uçağın kapısı açıkken yolcular şiddetli rüzgar sesini veya yaşanan basınç kaybını nasıl fark etmemişlerdi? Uçağın arka bölmesine giriş çıkış için kullanılan kapı kapalı olduğu için basınç ve ses sorunu konusunda oldukça etkili olmuştu. Ancak esas etkili olan şey uçağın yavaş, küçük ve fazlasıyla gürültülü olmasıydı. Böylece uçaktakiler sıra dışı bir şey fark etmemişlerdi.
Orijinal kapıya gelince onu da arkada bulunan küçük bagaj bölmesine yerleştirmişlerdi. Hatırlarsanız pilot havaalanına inmek yerine tuhaf bir karar vererek sahil kıyısına iniş gerçekleştirmişti. Böylece kapı açıldığı için menteşeleri kırılmıştı ve kapıyı değiştirmek zorunda kalacaklardı ve askerler gelmeden kapıyı bagajdaki orijinal kapı ile değiştirmiş olacaklardı. Alfred'in gerçekten ölüp ölmediği ise olay gününden 15 gün sonra anlaşıldı. Bir balıkçı teknesi Fransız kıyılarında ilerlerken yüzeyde süzülen çürümüş bir insan bedenine rastladı. Bu cansız bedenin Alfred'e ait olup olmadığı ise kıyafetleri sayesinde anlaşıldı. Eşi ise ona ne olduğunu öğrenmek istediği için otopsi yapılmasını istedi. Otopsiden pek bir şey çıkmadı ancak kanında az miktarda da olsa alkol tespit edildi. Diğer garip bir detay ise Alfred alkol kullanmıyordu. Dava ise hem Fransız hem de Belçikalı yetkililer tarafından aceleyle kapatılmıştı. Alfred'i ortadan kaldırmak isteyen asıl kişiler kim olabilirdi? Henry, Alfred'in hem eski ortağı hem de iş konusunda önemli bir rakibiydi. Alfred Henry'nin uçak olayından birkaç ay önce Belçika basınında dolaşan bir ifşanın arkasında olduğunu keşfettiğinde aralarındaki gerilim iyice artmıştı. Sonrasında Henry ciddi bir davayla karşı karşıya kalmıştı. Bu dava Henry için yıkıcı olabilirdi ve mahkemeye tanık olarak çıkacak en kuvvetli isim ise Alfred'ti. Böylelikle ondan kurtulmuş olabilirdi. Albert ve Frederick, Alfred'in International Holding'deki ortaklarıydı. Aslında Alfred'in ortadan kalkması bu iki ortağa pek bir fayda sağlamayacakmış gibi görünüyordu. Ancak Holding'deki kağıt izlerini yakından takip ettiğiniz zaman ortaya bambaşka bir senaryo çıkıyor. Nitekim Holding'in hisse değeri olaydan sonraki haftalarda ortaya çıkan 13 milyon dolarlık gizemli kar sayesinde birdenbire yükselmişti. Williams araştırmaları sayesinde olaydan kısa bir süre önce Alfred'in ölümüyle milyonlarca dolar kazandıracak olan bir dizi anonim sigorta poliçelerinin olduğunu keşfetti. Yani Alfred'in ortadan kaldırılmasıyla şirket büyük bir kar elde etmişti. Hele ki o zamanlar bu para akıl almaz bir miktardaydı. Belki de uçaktaki herkesin bu olayda parmağı vardı. Alfred'in eşi kalan miras sayesinde herkesi zengin edeceğini söyleyerek bu olayı planlamış olabilirdi. Böylece çalışanlar Alfred'i zorla uçaktan atmışlardı. Söylenene göre Alfred'in ve eşinin arasında ciddi soğukluk vardı. Eşinin Alfred'i ortadan kaldırmış olabileceğinin en büyük kanıtı ise kocasının cenazesine bile gitmemişti. Eşi Alfred'i yeri belli olmayan ıssız bir mezara defnetmişti. Ayrıca Alfred'in oğlu olaydan yaklaşık 10 yıl sonra aile hizmetçilerinden birini vurmuştu ve hizmetçiyi ortadan kaldırmışlardı. Ancak bu olay bir şekilde ortaya çıkarılmıştı. Bu da ailenin daha da karanlık bir tarafı olabileceğini gösteriyor. Aslında bütün bunlar bazı sorulara cevap verecek olsa bile hala cevaplanmamış birçok soru var. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.